Kur'an indirildikten sonra mı emredildi? Bakın, namaz ibadeti insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Yani Hazreti Adem döneminden itibaren bütün peygamberlerin ilahi buyruklar aktardığı bu sistemin vazgeçilmez temel direklerinden biri namazdır. İnsanlar için ilk konulan mabet Mekke'de olandır diye ilk insan neslinin mabedine Rabbimiz gönderme yapar ve o namazla ilişkilidir. Sadece o kadar değil. Mesela açıp bakabilir insanlar. Bakara suresinde Hazreti İbrahim'in işte rükû ve secde edenlerden söz etmesi 125. ayette Bakara suresinin, veya Hac suresinde şöyle bir ifade var. Hazreti İbrahim'in şeriatında namaz olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Ve tahhir beytiye lit-taifine vel kaimine ve rükû'i sucud, yani kıyamda duranlar, rükûya varanlar, secde halinde olanlar için işte ve bir de beytimi tavaf etmek isteyenler için orayı tertemiz tutun diye Hac suresinin 26. ayetinde bu beyan söz konusudur. Ve Hazreti Peygamber'e hitaben şöyle bir ayet-i kerime var. Şura suresi 13. ayet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah: "Şer'a leküm mined-dîn mâ vessâ bihi Nuhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vessaynâ bihi İbrahîme ve Musâ ve İsâ en ekîmu'd-dîne ve lâ teteferrakû fîhî." Yani size şeriat olarak belirlenen bu ilahi sistem Nuh'a da Allah'ın emrettiğidir. Sana emrettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emredilenler Allah'ın dinini ayakta tutmak ve o dinde tefrikaya düşmemek için bütün peygamberlerin sunduğu dini öğretiler birbiriyle aynı içerikte, aynı temel öğretilere sahip bir şekilde dizayn edilmiştir. Bakın, Bakara suresinin 83. ayetinde İsrailoğullarından alınan sözlerle alakalı bir liste veriyor Allahu Teala. Bakara 83. O listenin içinde diyor ki: "Ve akimus salate ve atuz zekate." Namazı kılın, zekatı verin. Yani ve izahazna misaka beni İsrail'e la ta'budune illallah ve bil valideyni ihsanen ve zil kurba vel yetama vel mesakin ve kulu linnâsi husnen ve akimus salate ve atuz zekat. Hazreti Musa'nın döneminde İsrailoğullarından alınan sözleşme ile alakalı ifade budur. Mesela Hz. Musa'dan sonra İsrailoğulları içerisinde istikametini kaybedenlerle alakalı Allahu Teala diyor ki Meryem suresinde "Adâ'us salâte", namazı zayi ettiler. Yani her dinde bu var ama sonralarında bu zayi ediş yaşanmış. Meryem suresinin ayet numaralarını hemen size aktarabilirim. Meryem suresinin 59. ayeti. Bütün peygamberlerin sisteminde risaletten sonra, peygamberi vefat ettikten sonra hemen insanların böyle bir gevşekliği, şehvetlerine tabi olmaları ve sonunda gayya denen cehenneme yuvalanacakları ifade ediliyor. Mesela yine Hz. Musa ve döneminin hemen sonrasıyla alakalı buyuruyor ki Araf suresinin 170. ayeti: "Vellezine yumessikune bil kitabı", kitaba sımsıkı sarılanlar, ve akamus salate, ve namazı kılanlar, ki biz ıslah edici insanların ödülünü zayi etmeyiz diye o dönemin namaz ibadetiyle ilişkisi ortaya konuluyor. Mesela Hz. İsmail'den söz ederken yine Meryem suresinde diyor ki Allahu Teala: "Vezkür fil kitab İsmail innehu kana sadikal vaadi ve kana rasulen nebiyya ve kana ya'muru ehlehu bis salati ve zekah." İsmail inanç ailesine, kendi ailesine namazı, salatı ve zekatı emrediyordu. Bakın orada da var. Hatta bu Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilişkili bir önceki pasajda Hazreti İsa'nın hani beşikte konuşmasının anlatıldığı o pasajın içerisinde "Kâle inni Abdullah", diyor ki ben Allah'ın kuluyum. 30. ayet Meryem suresi.
Ataniyel kitabe, Allah bana kitap verdi ve cealeni nebiyya ve beni nebi kıldı. Ve cealeni mübareken eynema kuntu ve bulunduğum her yerde beni değerli kıldı, yararlı kıldı. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatta olduğum sürece bana salatı, yani namaz içerikli tevhid eylemlerini ve zekatı bana emretti. Anneme de iyilik yapmamı emretti. Anlaşılıyor ki bütün bu ayetlerden namaz ibadeti evrensel manada insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Dolayısıyla içeriği itibariyle de kıyamından rükûsuna, secdesine varıncaya kadar peygamberler tarihinin ortak ibadeti olarak namaz ibadetinin emredilmiş olduğunu bu vesileyle beyan edeyim. Namazın şekliyle alakalı bir takım bozulmalar meydana gelince Rabbimiz onun detayını yeniden bir peygamber örnekliğinde gündeme getirmiş ve hakikat aslına döndürülmüştür. Kur'an'da da bu noktada verilen bilgiler nihai bilgilerdir.